Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. Merhaba, ben Doktor Şenay Serdağ. Merhabalar, ben de Doktor Selva Kübra Akkaya. Bugünkü programımızda genital estetik ameliyatlarından bahsedeceğiz. Genital estetik ameliyatları fonksiyonel ve tıbbi sebeplerle ve kozmetik amaçlarla uygulanabilir. İçlerinde en sık labioplasti ameliyatları yapılır. Öncelikle labial hipertrofi nedir? Labioplasti ameliyatları en sık ne için yapılır? Onlardan bahsedebilir miyiz biraz? Tabii ki. Labial hipertrofi, labioplasti ameliyatlarımızın en sık nedeni aslında. Çünkü dudaklardaki sarkma ve büyüklük anlamına geliyor. Bunun birçok nedeni var. En sık neden tabii ki genetik. Aileden gelen bir şey bu. Sonuç itibariyle genital bölgemiz neredeyse parmak izi kadar herkese çok büyük farklılıklar gösterebiliyor. Başka yapısal nedenler de var. Sonradan kazanılabilir. Ergenlik döneminden sonra daha çok genital bölgemiz büyüyebiliyor. O yüzden olabilir. Doğumlar, hatta gebelik öyküsü, fazla gebelik geçirmiş olmak da bunun için bir neden. Bazen sık enfeksiyonlara bağlı sürekli travma, tahriş, kaşıntı gibi şeyler. Bazen özellikle erkeklik hormonu kullanımı gibi ilaç kullanımları, hormon kullanımları bunlara neden olabiliyor. Peki belli bir yaş grubu var mı? Hangi yaş grubunda yapılır ya da yapılmaz diye bir yaş sınırı var mı labioplasti ameliyatları için? Yani şöyle, aslında 18 yaşından büyük her kadına yapabiliriz. 18 yaşı da özellikle bekliyoruz ki hani bu tamamen genital bölgenin büyümesi tamamlansın diye. Daha sonrasında menopoz sonrası, menopoz öncesi ya da evlilik sonrası, evlilik öncesi hiç fark etmez. Her yaşta kadınların ihtiyacı olduğu ve isteği olduğu her yaşta yapılabilir. Kimlere yapılmaz peki? Şöyle söyleyeyim, özellikle eğer çok ciddi tıbbi gereklilik yoksa, yani hani fonksiyonel açıdan hayat kalitesini çok bozan bir durum yoksa küçük çocuklarımıza, yani genç kızlarımıza yapmıyoruz. 18 yaşından büyük olması gerekiyor. Bir de bu bir estetik ameliyat, yani elektif dediğimiz bizim ameliyatlardan uygun zamanı beklemek lazım. Yani o sırada kontrolsüz bir diyabetiniz varsa, bir takım başka aktif enfeksiyon hastalıklarınız varsa tabii süresini ayarlamak adına ertelenebilir. Peki en sık hangi sebeplerle yapıyoruz labioplasti ameliyatlarını? Kozmetik sebepler mi yoksa tıbbi nedenler mi? Daha çok hangi istemle hastalar bu ameliyatları istiyorlar? Aslında en sık neden özgüven kazanmak. Yani çünkü son zamanlarda özellikle biliyorsunuz sosyal medyada günümüzde çok ön plandayken her şey çok mükemmelleştiriliyor ve böyle olunca birçok konuda olduğu gibi özgüven kaybı bu konuda da yaşayabiliyor kadınlar. Bu estetik kaygılardan dolayı ve özgüvenini yenilemek amacıyla yapılıyor. Çünkü dar kıyafet giyemiyorlar, büyükse eğer işte spora gidemiyor, tight giyemiyor, mayo bikini giyemiyor, bundan utanıyor, çekiniyor. En çok neden bu, ama bunun dışında tabii ki fonksiyonel açıdan da büyük sıkıntılar yaratır. Yani ilişki sırasında ağrı, acı, sıkışma yapabilir, sık enfeksiyon yapabilir. Kaldı ki terlemeye yol açtığı için bir takım hijyenik problemleri yanında getirebilir. Ayrıca sonuçta böyle baktığınız zaman hani insanın kendini iyi hissetmesini sağlayacak nedenler günümüzde en çok nedenler. Çünkü biz artık daha kendimize bakmayı öğrendiğimiz bir dönemdeyiz. Kendimize değer vermeyi öğrendiğimiz bir dönemde yaşıyoruz. Ben o yüzden kendimi de şanslı hissediyorum açıkçası. Kadınların böyle bir dönemine denk geldiğim için. O yüzden en sık neden bu diyebilirim. Peki klinik ortamında yapılabilir mi? Ne kadar süre gerektiriyor labioplasti ameliyatı, yoksa hastanede yatış gerektiriyor mu? Labioplasti ameliyatı aslında bu estetik işlemlerimiz içerisinde en kolay yaptığımız ameliyat diyebilirim süre açısından. Çünkü lokal anesteziyle bile uygulayabiliyoruz. Öyle olunca tabii ki klinik ortamında bile yapılabiliyor. Evet, muayenehanelerde, ofis şartlarında bizim tabirimizle yapılabiliyor. Genelde 1 saat, 1,5 saat süren bir işlem. Aynı zamanda tabii belden uyuşturma dediğimiz bölgesel spinal anesteziyle de yapılabilir. Hastane ortamında yapılırsa genel anestezi tabii ki bir tercih olarak kullanılabilir. Ama lokal anesteziyle bile yapılabilecek konforlu bir işlem. Çok uzun sürmüyor, fakat tabii ki hani labioplastinin derecesi, hipertrofi derecesi, yapılacak işlem, bazen klitoris üstündeki hut dokusuna, hatta çoğunlukla hut dokusuna da müdahale etmemiz gerekiyor. Onlar da eklendiği zaman ortalama 1,5 saat süren bir işlem. Aslında böyle
öğle arası prosedürü gibi bile diyebiliriz yani. Ama sonrasında tabii sosyal hayatına hemen dönemiyordur değil mi? Öğle arasından sonra işlem öyle. sonrası. Cerrahi dışı işlemler gibi hemen işe dönmüyorlar ama iyileşme süreci de çok kısa. Evet. Aslında zor bir ameliyat değil ama tekniğinin iyi bilinmesi gereken, bölgenin anatomisine hakim olan ve bu konuda tecrübeli olan cerrahların yapması gereken bir ameliyat. Kesinlikle. Çünkü bahsettiğim gibi yani bu çok kişisel bir şey. Doğal olarak da o an ameliyatı o kişiye göre tasarlıyorsunuz. Bu da tecrübe gerektiriyor. Yani standart bir prosedürü herkese uygulamıyorsunuz işte. Kimde asimetri ağırlıkta oluyor, kimisinde büyüklük, kimisinde iç klitoris üstü doku gerçekten büyük oluyor. Bazen bu atlanabiliyor. Öyle olunca labyumları sadece yaptığınız zaman bu sefer klitoris çok göze batıyor. Evet. Revizyon işlemi dediğimiz bizim sonradan tekrar ameliyatlar yapmamız gerekebiliyor. Ama tüm işlemlerde, tüm estetik ameliyatlarda tabii ki ilk ameliyatla istenilen sonuca ulaşılması çok çok daha kıymetli. Çünkü sonradan yaptığımız ameliyatlarda yapabileceğimiz doku azalıyor. İyileşme daha istediğimiz düzeyde, optimal düzeyde olmuyor. O yüzden hani ilk ameliyatta istenilen en iyi sonuca ulaşmayı amaçlamak ve tabii ki doğal olarak en tecrübeli ellerde yaptırmak gerekli. Labioplasti ameliyatı diğer genital estetik ameliyatlarıyla birlikte yapılabilir mi? Yapılabilir. Hatta benim en sevdiğim miyim? Çünkü böyle hani güzellik bütüncüldür. Genital bölgenin güzelliği de aslında bütüncül. O yüzden ben zaten hani sadece bir bölgeye işlem yapmaktan ziyade bütün olarak hani iç dudaklar, dış dudaklar, vajina, girişi, işte klitoris vesaire hepsinin ihtiyacı olan işlemleri kombine yapmayı tercih ediyorum. Özellikle zaten %90 oranında klitoridoplasti ile labioplastiyi birlikte yapıyoruz. Bunları yaptığımız zaman hatta böyle insanlar daha sonra tekrar geliyor bazen kombine yaptırmadıklarında bile hastalarımın çoğundan aynı şeyi alıyorum ben. Gözüne başka şeyler batıyor değil mi? Evet, orayı düzelttik. Bura çok güzel oldu hocam ama bu sefer de şurası böyleymiş. Hiç fark etmemiştim diye başka şeyler batıyor. O yüzden peyderpey olmasındansa tabii ki kombine olarak hepsini tek bir ameliyatla böyle yekpare düzeltmek çok daha güzel oluyor. Evet. Peki riskleri var mı labioplasti ameliyatlarının? Yani her cerrahi işlemin olduğu gibi tabii ki minimal riskleri var. Kanama riski var. Kaşıntı çok görüyoruz işlem sonrası. Ödem yine bizim gördüğümüz risklerinden. Ama bunların hepsi yönetilebilir bizim adımıza. Çok korkulacak problemler değiller. Asıl önemli olan yara iyileşmesi. Bu yara iyileşmesinde tabii ki skar dokusunun oluşmaması için alınacak önlemler önemli. Bir de tabii ki bu bölgeyi bilmek de çok önemli. Çünkü beslenme yara iyileşmesinde en kritik nokta. Eğer beslenmesini bozacak şekilde bir işlem yaparsak, işte damarlanmasına uygun yapmazsak iyileşme sürecinde sıkıntılar olabiliyor. En korktuğumuz da bu dikişlerimizin açılması ve ayrı ayrı parçalar şeklinde iyileşmesi bu dokunun. O zaman onu revizyon yaptığımızda yine başımıza aynı şeyin gelme riski de artıyor. Tabii bunda hastalarımızın da üstüne bir takım görevler düşüyor yani. Dikkat etmeleri lazım Evet. değil mi? Direkt kalkıp yürüyüp böyle bir saat yürüyüş yapanı hatırlıyorum ben. Evet. Ameliyat masasından Her kalkıp. her şey tabii ki bizden değil. Yani mesela beslenmesine dikkat etmesi lazım. Mesela sigara, özellikle Evet. sigara çok büyük risk. Çünkü dokunun oksijenizasyonunu bozuyor. Böyle olunca da iyileşme konusunda tabii ki sıkıntı oluyor. Çünkü oksijenizasyon en çok iyileşmeyi sağlayan, yani dolaşımı sağlayan şey. O yüzden sigara çok önemli. Yani bazen diyor hastalar, hocam ama nasıl bırakayım, ama güzelleşmeyi istiyorsak tabii bir takım biz de özverilerde bulunacağız. Sağlıklı beslenmek yine önemli. Böyle bir takım önerilerde bulunuyoruz. Onlara da sorumluluklar düşüyor tabii. Ne zaman sosyal hayatına dönebiliyor? Ortalama kaç gün sonra? Ameliyatı oldu bugün. İşine ne zaman dönebiliyor genelde? Yani bizim istediğimiz ilk 3 gün bir dikkat edilmesi. Çünkü dikişler açısından en kritik süre 2-3 günlük süre. Sonrasında sosyal hayatına tamamen dönebilir. İşe de gidebilir hatta. Fakat bir ay kadar bir süre boyunca dikkat etmesi gereken şeyler var. Mesela işte yoga, pilates gibi açma germe hareketlerinin olduğu jimnastik tarzı hareketleri, onları bir ay sonraya erteliyoruz. Ata binme, bisiklete binme gibi sporlarımızı da tabii bir ay sonraya erteliyoruz. Cinsel birlikteliği bir ay sonraya erteliyoruz. Havuz, jacuzzi,
sauna, bu tarz böyle hem nemlenmeyi artacak, yer iyileşmesini geciktirecek, enfeksiyon açısından risk olasılığı bulunan şeyleri de tabii ki bir ay kadar erteliyoruz. Hani. Ama bunlar dışında günlük hayatına 3 gün sonra tamamen dönebilirler. Hastaların çekincelerinden biri de labioplasti ameliyatı sonrası his kaybı olması. Aslında çok sıklıkla rastladığımız bir komplikasyon değil mi? Evet. His kaybıyla ilgili böyle bir vakanız oldu mu? Hayır, labioplasti sonrası his kaybı hiç beklediğimiz bir şey de değil. Aksine özellikle klitoris üstündeki dokuya bundan korkup müdahale etmiyorlar. Aksine o doku fazlalığı hissiyatı azaltan bir şey. Tam tersi biz o klitorisin üstündeki dokuyu düzelttiğimiz zaman hastalarımızın tamamı daha iyi hissettiklerini, hani o yönden de hayat kalitelerinin arttığını belirtiyor. Evet, yani labioplasti ameliyatında his kaybı olur bir mit gibi bir şey aslında, değil mi? Evet, aynen öyle. Biraz da ameliyatsız genital estetik işlemlerinden bahsedelim. Ameliyatsız genital estetik işlemleri nelerdir? Ameliyatsız genital estetik işlemlerimizin içerisinde birçok şey var. Özellikle lazer işlemleri var, dolgular var, renk açma, PRP, mezoterapi. Yani aslında günümüzde cildimize uyguladığımız her şeyi tabii ki genital bölgemizde de uygulayabiliyoruz. Lazerle renk açma en çok bu zamanda yaptığımız ameliyatsız genital estetik işlemlerimizden. Ama bunun tabii ki kozmetik kısmı da var. Aynı zamanda kimyasal peelingle de renk açma uygulayabiliyoruz. Aynı zamanda dolgular, özellikle büyük dudak dolguları, klitoris bölgesini büyüttüğümüz dolgular, bunlar yine kullandığımız ameliyatsız işlemlerden. Mezoterapi ile renk açma, PRP, bunların hepsi doku gençleşmesi açısından kullanıyoruz. Vajinal lazer kullanıyoruz. Vajinal rejuvenasyon dediğimiz vajina gençleşmesi aslında. Tamamıyla kolajen dokusunu yenileyen, vajinanın gençleşmesini sağlayan bir işlem. Hepsi çok efektif ve çok güzeller. Evet, yani sadece kozmetik amaçlı değil aslında fonksiyonel amaçla da uygulanıyor. Özellikle menopoz dönemindeki kadınlarda, değil mi? O evet. Menopozun genitoüriner sendromunda lazer PRP kombinasyonları. Evet, yani aslında yine zemin gençleştirme üzerine menopoz döneminde yaşlanan bu vücudumuzda tabii ki vajina bölgesi de yaşlanıyor. Onu gençleştirmek için yaptığımız işlemler. Ama gençleştiği zaman tabii ki fonksiyonlar da düzeliyor. Çünkü bu atrofiye bağlı, yani yaşlanmaya bağlı incelme, kuruluk, bunların hepsi lazer PRP işlemlerimizle düzeltebildiğimiz şeyler. Aynı zamanda genitoüriner sendromun içerisinde idrar kaçırma da vardır. Bu sadece menopoza bağlı bile karşımıza çıkabilir. Tabii ki bu gençleştirme işlemleri hepsinin tedavisini de yapmış oluyor aynı zamanda. Lazerin bilinen bir zararı var mı? Yine lazerle de ilgili hastaların çekinceleri olabiliyor. Yani bilinen bir zararı yok lazerin. Lazeri her yere uyguluyoruz. Yani çok da yeni bir uygulama değil aslında. Düşününce epilasyonda kullanılan lazer geçmişinden düşündüğümüzde artık çok uzun süreli hep takibi sorarlar var. ama o epilasyonda zararlı mı hocam diye, değil mi? Evet, onu da sorarlar. Ben de ilk başlarda çok çekinceliydim. Takip ettim açıkçası. Yani bu uzun süreli sonuçlarını takip ettim. 10 yıl, 15 yıl, 20 yıllık sonuçları var artık bunun. Doğal olarak güvenli olduğunu artık inanıyoruz tamamıyla. Hiç kanıta dayalı tıpta kanıtlanmış bir şey. Ve binlerce de serimiz var vaka Kesinlikle, olarak da. kesinlikle. O yüzden vajin içerisinde de çok güvenli kullanabiliyoruz. Aynı şekilde labiumlarımızda, vulva bölgesi dediğimiz dış bölgede hepsinde güvenli kullanabiliyoruz. Labioplasti ameliyatı lazerle de yapılabiliyor mu? Tabii o bir teknik. Bizim çok önermediğimiz bir teknik. Çünkü doku iyileşmesini birazcık bozuyor. Yani lazeri de doğru yerde kullanmak lazım. Daha Yani lazerimiz var diye her şeyi lazerle yapmaya gerek yok, değil mi? Evet, kesinlikle. Peki biraz da G-Shot, O-Shot işlemlerinden bahsedelim. Son zamanlarda çok popüler işlemler bunlar. Nedir G-Shot ve O-Shot işlemleri? G-Shot, O-Shot işlemleri cinsel hayatımızı güzelleştirmek adına yaptığımız işlemler. Son zamanlarda popülerler çünkü artık kadınlar da kendi hayatlarına sahip çıkmaya başladı bahsettiğim gibi. Çünkü bunlar
kadınlar üzerinde uyguladığımız işlemler. G-Shot işlemi G noktası dediğimiz, aslında varlığı da böyle biraz müphem olan, yani vajina ön duvarında bir lokalize bir alan olduğunu bir düşündüğümüz. nokta değil de değil mi? Daha Evet, bir alan. geniş bir alan ön vajinal duvarda. Kesinlikle uyarılması daha fazla, işte haz alması daha kolay bir alan diyebiliriz. O alanın desteklendiği bir işlem. O-Shot'ta, o da klitoris bölgesinde daha çok uyguladığımız bir işlem. PRP ile uygulayabiliyoruz, dolgularla uygulayabiliyoruz. Kişinin ihtiyacına göre yine tabii ki muayene sonrası değerlendirmemizden sonra öyküyü de alıyoruz tabii. Ondan sonra uygun işlemleri yapabiliyoruz. Ameliyatsız genital gençleştirme yöntemleri arasında en sık hangi işlemi uyguluyorsunuz? En sık lazerle olan işlemleri uyguluyoruz. Lazerle vajina gençleştirmeyi, özellikle menopoz sonrası dönemde bu bahsettiğimiz genitouriner sendromun semptomatik tedavisinde, yani şikayetlerin düzeltilmesinde sağladığı için en sık nedenlerimizden biri de aslında idrar kaçırma. Çünkü idrar kaçırma ameliyat olduğumuzda birazcık, yani ameliyat önerdiğinde ya da insanlar ameliyat olması gerektiğini düşününce biraz korkuyorlar. Bir de şöyle bir şey var, idrar kaçırmaların hepsi ameliyatla tedavi edilen idrar kaçırma türleri değil, bilinenin aksine. Hangi türleri var? Biraz idrar kaçırma türlerinden bahsedelim mi? Tabii ki, hemen değinmişken detaylarını da vereyim. Aslında 3 tip idrar kaçırma var. Bunlardan bir tanesi stres tipi dediğimiz idrar kaçırma. İşte öksürünce, hapşurunca, çok gülünce kaçırdığımız, bazen zıplarken işte trombolinde zıplayan annelerin bazen başına gelen idrar kaçırma. Yaşa bağlı mı olur, yoksa işte doğumlara bağlı mı idrar kaçırma? Yani yaşa bağlı olabilir, genetiğinize bağlı olabilir. Ailede idrar kaçırma öyküsü varsa çok büyük olasılıkla hani sizde de görülür. Doğumlara bağlı olabilir. Hani vajinal doğumlar bunun için bir risk. Başlı başına gebelik de bunun için bir risk. Çünkü pelvik tabana 9 ay boyunca o bebeği taşımak bile bir basınç ve baskı oluşturuyor. Bunun dışında kullandığımız ilaçlar ek hastalıklarımızdan dolayı olabilir. Yani şeker hastalığı kimsenin aklına gelmiyor ama astım hastalığı idrar kaçırma için bir risk aslında. Yine tansiyon hastalığı da o şekilde. Bu nedenlerle gelebilir başımıza. Bir tanesi dediğim gibi stres inkontinans dediğimiz stres tipi idrar kaçırma. Diğeri urge inkontinans dediğimiz aslında dürtü bozukluğu idrar kaçırma şekli. Bunda da böyle hiç fark etmedim, bir anda tuvaletim geldi, bir anda hissettim, yetişemedim, kaçırdım şeklinde şikayetler olur genelde. Bir de tabii ki insanlar böyle direkt ikiye ayrılmıyor. Bir de orta hat var, yani onun gibi. Üçüncü tipimiz de mix tip, yani her ikisinin görüldüğü tip idrar kaçırma. Bu idrar kaçırma türlerine göre, yaşınıza göre, sizin kendi tıbbi öykünüze göre, hastalıklarınıza göre tedavisi de değişiyor. Lazer bunların içerisinde güçlü bir tedavi alternatifi bizim için. Özellikle stres tipi inkontinanslarda kullandığımız bir tedavi ve çok da başarılı. Özellikle menopozun tetiklediği idrar kaçırmalarda aslında çok başarılı. Yani tamamen şikayetlerinizi kesebiliyor. Aslında idrar kaçırma sorunu olmaması için pelvik taban kaslarına gerekli önemi verip, değil mi, onları her zaman güçlü tutmalıyız. Kesinlikle. Artık günümüzde pelvik taban rehabilitasyonları da var. Yani bu konuya eğilen fizik tedavi hekimlerimiz, fizyoterapistlerimiz de var. Çünkü çok önemli bir konu. Nasıl çalışıyoruz, işte mekik çekiyoruz göbeğimiz düz olsun diye. Aynı mantıkla aslında. Pelvik tabanda bizim kaslarımızdan onu güçlü tutarsak, hani gençken buna başlar ve güçlü tutarsak, menopoz döneminin verdiği o relaksasyon döneminde tabii ki sarkmalar daha az olacaktır, şikayetler daha az olacaktır. O dönemde de yine bu egzersizlerimize, Kegel egzersizi dediğimiz egzersizlerimiz, pelvik taban egzersizlerimizi yapmaya devam etmemiz gerekiyor. Yani beslenme, sağlıklı yaşam prensipleri her şey için geçerli. Evet. Doğru beslenme, değil mi? Bağ dokusunun kolajenini, proteinini sağlamak, pelvik taban kaslarını güçlendirici egzersizlerle aslında biraz da önüne geçebiliriz. Kesinlikle öyle, kesinlikle. Her yerde karşımıza çıkıyor zaten doğru beslenme. Artık çok güzel takviyeler de var. Bunları mutlaka hekimlerimizle görüşüp onların önerileri doğrultusunda eksik şeyleri tamamlamak çok önemli sağlığımız açısından. Peki idrar kaçırma tedavisi için lazeri kaç seans öneriyorsunuz? Her yıl tekrarlanması mı gerekiyor? Yani lazeri ilk başta 2 seans olarak yapıyoruz 2 aylık arayla. Daha sonra şikayetlerimize ve tabii ki sizin durumunuza göre değişiyor. 6 ay sonra tekrarlanabilir, 1 yıl sonra tekrarlanabilir, daha sonra yıllık tekrarlanabilir ya da tamamen şikayetler gerilerse bu süre açılabilir. Bu sizin kendi durumunuza özel, yine size özel dizayn ettiğimiz bir tedavi şekli.
Bugünkü programımızda genital estetik ameliyatlardan en sık yapılan labioplasti ameliyatından bahsettik ve ameliyatsız genital gençleştirme işlemlerinden bahsettik. Bir dahaki programımızda görüşmek üzere, sağlıkla kalın. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.